Merhaba, ben Süreyya. Ben de Sena. Biz koruma uzmanı mimarlarız. Tarihi yapılarda enerji verimliliği üzerine çalışıyoruz. Tarihi Evlerde Yaşam video serisinin bu bölümünde tarihi yapılarda enerji tasarrufu için uygulanabilecek profesyonel çözümlerden bahsedeceğiz. Serinin diğer videolarında tarihi yapılarda enerji verimliliğinin neden önemli olduğundan bahsetmiştik. Buna ek olarak evlerinizde kendi kendinize uygulayabileceğiniz yalıtım iyileştirmeleri için önerilerin bulunduğu videolarımızı izleyebilir. Sonrasında da yalıtım başlığı altında alabileceğiniz profesyonel yardımları anlattığımız videomuza bakabilirsiniz. Uygun yalıtım sistemlerini kullanmak, tarihi yapılarda enerji tasarrufu sağlamak için ilk adımdır. Yalıtım iyileştirmelerinden sonra ise yapının içinde yaşamımızı sağlayan ısıtma, soğutma, havalandırma ve tesisat gibi sistemlerde enerji tasarrufu için uygulanabilecek doğa dostu profesyonel çözümlere gelin birlikte bakalım. Sizin yaşadığınız ya da çalıştığınız tarihi yapıda ihtiyaç duyulan enerji verimli sistemlere karar verebilmek için önce yapınızın ne kadar enerji harcadığını öğrenmelisiniz. Bunu öğrenmek için de yapınıza ait enerji kimlik belgesini almanız gerekir. 2020 yılı itibariyle tüm yapılar için alınması zorunlu olan enerji kimlik belgesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri hazırlar. Bu belgeyi elde ettiğinizde yapınızın mevcut performans sınıfı ve emisyon sınıfını öğrenirsiniz. Performans sınıfı tanımı, binanın harcadığı ve tuttuğu enerji miktarı ile ilişkilidir. Emisyon sınıfı ile kastedilen ise yapının karbon salınımı, yani yapının atmosfere saldığı karbon miktarının düzeyidir. İçinde bulunduğunuz binayı daha enerji tasarruflu hale getirirken alacağınız kararlarla bir yandan da atmosfere saldığı karbon miktarını azaltarak onu daha çevre dostu bir yapı haline getirebilirsiniz. Tarihi yapının ısıtma, soğutma, havalandırma ve tesisat sistemlerini enerji verimli bir şekilde yenilemek için önce kullanılan enerji kaynağını gözden geçirmek gerekir. Türkiye coğrafi koşulları ve iklim kuşağı pek çok bölgede güneş enerjisi sistemlerinde kullanmak için uygundur. Yenilenebilir bir enerji kaynağı kullanmak hem iklim duyarlı bir çözümdür hem de ödediğiniz fatura bedelini azaltır. Günümüzde artık bazı çatı kaplama malzemeleri ve pencereler güneş enerjisini kullanabilecek şekilde üretilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynağınızı bulduktan sonra artık sıra yapıdaki mekanik ve elektrik sistemlerinin yenilenmesine gelir. Enerji tasarruflu bir evde ısıtma sisteminin doğalgaz ya da kömür gibi karbon bazlı yakıtlara ihtiyaç duymaması elzemdir. Böyle sistemlerin günümüzde yeni yaygınlaşmaya başlayan örneği ısı pompalarıdır. Bu pompalar ısı enerjisini bir ortamdan diğer bir ortama taşıma prensibine dayanan ve elektrikle beslenen sistemlerdir. Uygulanacağı ortama göre hava kaynaklı, su kaynaklı veya toprak kaynaklı olarak 3 çeşidi bulunur. Çevresindeki en uygun doğal elemanın enerjisini kullanarak yapının ısınmasını ya da serinlemesini sağlayabilen ısı pompalarıyla gerekli şartlar sağlandığında yüksek miktarlarda enerji düşük maliyetlerle kullanılabilir. Havalandırma sistemleri için yine benzer teknolojiler mevcuttur. Ancak konut kullanımında küçük ölçekli bir yapıda doğal havalandırmanın iyileştirilmesi çoğunlukla yeterli olacaktır. Büyük ölçekli ve ticari kullanımlı yapılar içinse yine profesyoneller tarafından yapının özelliklerine göre uygun ısı geri kazanımlı havalandırma sistemleri önerilebilir ve uygulanabilir. Aydınlatma sistemi ile ilgili sürdürülebilirlik adına yapılabilecek bir diğer iyileştirme de aydınlatma elemanlarındaki lambalarda LED kullanılmasıdır. LED lambalar hem daha uzun ömürlü hem de çevre dostudur. Tarihi Evlerde Yaşam video serisinin enerji verimliliği başlığı altında toplanan önerilerin uygulamadaki iyi bir örneği Kültürel Mirası Koruma Derneği'nin Koru Projesi kapsamında gerçekleştirdiği tamir evi restorasyonunda görülebilir. Türkiye'de enerji verimliliği gözetilerek restore edilen ilk tarihi yapı olan tamir evi, alanında öncü bir sürdürülebilir koruma örneğidir. Tamir evi ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye koruprojesi.org adresi üzerinden ulaşılabilir. Tarihi evinizde değişiklik yaparken her zaman önemli olanın enerji tüketmeyen yöntemleri önceliklendirmek ve yapının yalıtımını iyileştirmek olduğu unutulmamalıdır. Mekanik ve elektrik tesisatının değiştirilmesi buna göre ikincildir. Zira uygun yalıtım yapılmamışsa bu sistemlerin kullanacağı ve üreteceği enerjinin de boşa gitme ihtimali yüksektir. Videonun başında da söylediğimiz gibi yalıtımı iyileştirme konusunda püf noktalarına ulaşmak için Tarihi Evlerde Yaşam video serisinin diğer videolarına bakabilirsiniz. Bu video serisini tarihi yapılarda yaşayan tanıdıklarınıza paylaşmayı unutmayın. Tarihi bir evi kullandığınız ve bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.